Merhabalar efendim, hepiniz hoş geldiniz ve gündemi yine yoğun şekilde takip etmeye devam ediyorum sizler için. Gündemi önden takip ediyoruz aslında, bize yetişmeleri de çok mümkün değil. Bu hafta Davos'u ve ekonomiyi konuşalım istiyorum. Dünya Ekonomik Forumu, İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen, dünya genelinde ekonomiye yön verenlerin toplandığı, katıldığı, konuştuğu bir forum aslında. Dünya Ekonomik Forumu. Konuşulan konular ve alınan kararlar dünya genelini de olduğu gibi bizi de ilgilendiren ve etkileyen meselelerden meydana geliyor. Yani gelecekte dünyayı etkileyecek ekonomik gelişmelerin genelde konuşulduğu bir forum aslında. Dünya Ekonomik Forumu'na bu yıl Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın katılımı da dikkat çekiciydi. Ali Babacan'ın katılımı aslında Türkiye'de olası bir hükümet değişikliğinin sinyalleri de büyük yatırımcıya verilmiş oldu. Böylelikle bunu da antiparantez belirtelim, hiçbir yerde de bulamazsınız. Peki efendim, ne konuşuldu Davos'ta? Davos'un gündemi neydi? Dünya ekonomisinin gündemi neydi? Birincisi küresel ısınma, çip krizi, iklim krizi. Birinci temel başlık buydu. İkincisi enerji krizi. Üçüncüsü gıda krizi, servet vergisi de konuşuldu. Bu yılki zirvede. Ana başlıklar bunlardı: gıda krizi, enerji krizi, çip krizi, yani küresel ısınma, iklim değişikliği temel başlıkları oluşturuyordu. Biz gıda krizini haftaya bırakalım çünkü çok başlı başına ve ağır bir konu. Biz bu hafta küresel ısınma, çip krizi, iklim krizi ve enerji krizini konuşalım istiyorum efendim. Bilindiği üzere efendim, dünya genelinde pandemi ile birlikte başlayan ve Rusya-Ukrayna kriziyle birlikte devam eden çok büyük bir enerji krizi var. Bir de üzerine küresel ısınmanın da etkisiyle baş gösteren çip krizi eklenince devletler ve büyük firmalar bu durumdan doğrudan etkilendi. Firmaların üretiminde aksamalar başladı. Bu da ekonomileri doğrudan etkiledi. Dünyada bir kriz olduğunu her fırsatta söylüyoruz. Dünyada bir ekonomik kriz ve ekonomik buhran var. 1929 ekonomik buhranına yakın bir bunalım yaşayacağını dünyanın söylüyoruz. Biz geçen yıl bunu büyük otomotiv firmaları üretime neden ara verdi adlı başlıklı videomuzda detaylı anlattık. Bir yıl evvel bunun öngörüsünü sizlere aktardık. O videoyu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Biz dünyanın geleceği noktayı, iklim krizini bir yıl önceden ortaya koyduk. Bakın, bu yıl kar yağmadı. Ocak ayının sonundayız ve havalar günlük güneşlik. Yağmurlar gelir mi, kar gelir mi belli bölgelere? Şu an da böyle bir görüntüde yok. Yalnız geçen yıl bu zamanlar hava bayağı karlı bir hava vardı. Kar yağmıştı, yağmurlar gelmişti. Ardından bunu artık insanlar gözle görebiliyorlar, iklim krizini, iklim değişikliğini gözle görebiliyorlar. Biz o videomuzda bunu detaylı anlatmıştık ve eklemiştik. Dünya genelinde ekonomiye yön verenler bu iklim krizinin, yani hava sirkülasyonunu en çok etkileyen firmaların büyük üretim yapan büyük otomotiv firmaları olduğunu düşünüyorlar ve onlara bir kota koydular. Yani bu yıl sen üretime ara ver, bir sonraki yıl sen üretime ara ver gibi bir tavsiyenin ötesinde aslında bir yaptırım da uygulamaya başladılar büyük otomotiv firmalarına. Çip vermiyorlar, çip tedariğini kesiyorlar üretimlerini durdurmaları için. Belli aralıklarda üretimi durdurun diyorlar. Bir de buna
üzerine Ukrayna ve Rusya savaşı eklenince tedarikte de aksamalar var. Yani sadece bu baskı değil, çip ana maddesini oluşturan elementlerin tedariğinde de sıkıntı var. Rusya çünkü ticaretinde ciddi aksamalara sebebiyet verdi. Ambargo konuldu Rusya'ya. Rusya ticaretinde problemler var. Rusya Karadeniz'de ağırlıklı ticaret yolunu finanse edebiliyordu. Oradaki mayınların salınması sebebiyle artık orada büyük sigorta şirketleri Rus gemilerine veya Karadeniz'de faaliyet gösterecek olan gemileri sigortalamıyor. Ben bunu sigortalamam diyor. Bu hem tedariği hem de lojistiği etkiledi. Yani bir yerden bir yere artık Rusya sadece bu Rusya'yı etkilemedi. Çünkü dünya ticareti kapitalist sistem içerisinde birbirine bağlıdır. Bir ülkede meydana gelen aksama bütün ülkeleri eşit ölçüde etkileyecektir ister istemez. Bütün bunlara bağlı olarak efendim dünya genelinde enerji fiyatları yükseldi. Gıda fiyatları yükseldi. Çip tedariği maliyetlerini etkileyecek fiyat artışları oldu. Yani hayatın her alanını etkileyecek fiyat yükselmesi ve buna bağlı olarak enflasyonla karşı karşıyayız. Dünya genelinde insanlığı zor günler bekliyor. Bunun altını özellikle çiziyorum. Bir de üzerine Türkiye'de üretim eksikliğinin olması, bunu her fırsatta söylüyorum. Biz üretmeyen ve habire tüketen bir toplumuz. Üretim eksikliğinden kaynaklanan insanların hazır tüketime kanalize edilmesinin neticesinde Türkiye hem enflasyonu hem devalüasyonu aynı anda yaşıyor. Yani dünyadan Türkiye'ye gelen bir ekonomik baskı var. Dünya genelinde bir ekonomik buhran var çünkü. Türkiye'nin bundan etkilenmemesi mümkün değil. Dışarıdan gelen etkiler de var. Bizim içimizde oluşan yanlış politikaların neticesinde oluşan etkiler de var. İşte bunların neticesinde biz hem enflasyonu hem de devalüasyonu aynı anda yaşıyoruz. Bakın efendim, bugüne kadar iyi kötü giden, devam eden dünyada bir ekonomik finansal sistem vardı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan Bretton Woods sistemi vardı. Bretton Woods aslında Amerika'da bir kasaba. Bu kasabada 1905 yılında 44 ülkenin temsilcisinin katılımıyla bir sistem kuruluyor. Bir anlaşma imzalanıyor. Bu anlaşmaya göre, yani bu sisteme göre dolar altın karşılığı basılacak. Yani bütün ülke para birimleri aslında altın karşılığı basılacak ve Amerika'nın rezerv parası olacak dolar şeklinde bir karar alınıyor. Daha sonra 1971'e gelindiğinde Amerikan eski devlet başkanı Richard Nixon bu sistemi kaldırdı. Yani dolar altın karşılığı basılmayacak artık. Petrodolar sistemine geçiyorum dedi adam. Petrodolar sistemi neydi? İstediğin kadar para basarsın. Böylelikle de karşılıksız para basma işlemi başladı. Bunu ilk başlatan Amerika'dır ve dünya genelinde de başladı. Yani ülkeler artık 1971 tarihinden itibaren karşılıksız para basmaya zaten başladı. Yani pandemide çok para basıldı, karşılıksız para basıldı, ekonomi bu yüzden mahvoldu diyenlere cevabımızdır bu. 1971 yılında başladı zaten karşılıksız para basma. Nixon'ın bu politikası geçmişte aslında sömürgeci Amerika'nın da Orta Doğu'da yayılmacı politikalarının temellerini atmış oldu. Yani petrodolar sistemi neydi aslında? Petrol nerede? Orta Doğu'da, Asya Pasifik'te. Dolayısıyla ben petrolü alırım, para bende, dolar bende. Böylelikle de
Dolar dünyanın rezerv parası haline geldi ve güçlü bir ekonomiye dönüştü Amerika ekonomisi. Bugün dünya ticaretinin önemli bir bölümü dolarla yapılıyor. Petrodolar sistemiyle birlikte Amerika'nın da sömürü çarkları dönmeye başlıyor. Bu çerçevede efendim dünyada değerleme kuruluşları var. İşte bu şirketin fonları değerli, bu devletin fonları değersiz gibi not vererek, puan vererek fonları yönetiyorlar ve yönlendiriyorlar. Yani çünkü bu büyük fonlar, yatırım yapacak olan fonlar değerleme kuruluşlarının yatırım yapılabilir, yatırım yapabilirsiniz dediği yerlere yatırım yapıyorlar daha çok. Fonlar kimin peki efendim? Batı'da emekli fonları, daha çok şirketlerin fonları, zenginlerin fonları, küresel fonlar gibi böyle genel zengin denilebilecek kesimlerin fonlarından oluşuyor. Fonlar bir ülkeye gidiyor. Hop o ülkeden çekiyorlar veya o ülkeye gidebilmesi için işte senin hukuk sistemin şöyle, senin demokratik değilsin, dolayısıyla ben buradan fonumu çekiyorum. İşte demokratik olman daha demokrat olman gerekiyor ki sana yatırım yapayım gibi veya işte fonları getiririm ama faizi arttır. Faizi arttırdım. Ne oldu sonunda faizi arttırdığımda? Gel faizi arttırıyorum. Faizi arttırdığımda ne oldu? Sonunda filmin sonunda her devlet borçlu, her birey, her vatandaş borçlu. FED faiz arttıracak diye borçlu ülkelerin özellikle gelişmekte olan ve gelişmemiş olan, geri kalmış olan ülkelerin ödü kopuyor FED faiz arttıracak diye. FED faiz arttırdığında borçlu ülkelerin borcu bir o kadar daha artıyor. Bu sistemi, bu çarkı Türkiye'de ilk gören, ilk tespit edenlerden biridir Necmettin Erbakan. Onu da pek kimse o dönemde dikkate almadı. Ya hadi bugün dikkate alalım, bir bakalım bu adam ne dedi. Yani bu önemli fikirleri var, önemli görüşleri var. Bir okuyalım, bir öngörüde bulunalım diye de kimse bakmadı. Yine bakın benzer şekilde Uğur Mumcu da bu çarkı fark edenlerden biriydi. Bu isimlerin en azından ne yaptıkları veya ne yapmaya çalıştıkları, neyi öngörmeye çalıştıkları bakılabilirdi, görülebilirdi. Bizim ülkemizde bu çok da kale alınmıyor. Bu durumu efendim bir de Çin gördü. Bizde gören insanlar vardı, pek ciddiye almadık onları. Lakin Çin bunu öngördü. Amerika'nın yayılmacı ve sömürgeci politikasını önden gördü. Büyümeye ağırlık verdi Çin. Hatırlayalım, Trump döneminde, Trump başkanlığı döneminde Çin'e savaş açmıştı Amerika. Trump döneminde Amerika Çin'e ciddi kotalar koymuştu. Bu kotaların neticesinde Çin'le ciddi bir ekonomik mücadele içerisine girmişti. Trump döneminde Amerika niye Çin'e kota koydu? Niye Çin'le ticari mücadeleye girdi? Çünkü birincisi Amerika Asya Pasifik'te kaybettiği paraların Çin'de olduğunu düşünüyor. Çin'e diyor ki paralar sende, getir paraları. Çin'de diyor ki bende paran maran yok. Senin bende paran yok diyor. Bunun neticesinde diyor çekerim senden diyor yatırımlarımı. Amerika'nın Çin'de olan yatırımlarının büyük bir bölümü çekilmişti o dönemde, hatırlayalım. İkincisi Amerika Asya Pasifik'te kendinden daha büyük bir gücü istemiyor. Çin'in büyümesini o bölgede istemiyor. Bunun neticesinde ben varım diyor Amerika burada. Petrodolar bende. Petrodolar sistemi benim elimde. Enerji benim elimde. Para benim elimde. Teknoloji benim elimde. Dolayısıyla Çin'e seni ezerim. Bu elimdeki ergümanlarla ezerim diyor. Bu oklar şimdi Rusya'ya çevrilmiş durumda. Yani Amerika'nın bu okları, bu silahları Rusya'ya çevrilmiş durumda. Rusya'ya ambargolar ve kotalar uygulanıyor.
Rusya da dünyada enerji açısından, gıda açısından kritik elementleri elinde bulunduran ve önemli bir ülke. Özellikle gıdada buğday, Avrupa'nın buğdayının büyük bir bölümü Rusya'dan geliyordu. Şimdi elimde imkanlar var ve ben Rusya'yı alt edebilirim diyor Amerika. Yalnız bu durum şu anda kendisine de vurmuş durumda. Yani aslında Avrupa'nın da ayağına sıkıyor bir taraftan da. Şimdi efendim bugünlerde John Biden bu krizi nasıl çözelim diyor. Diyor ki Rusya'ya bağımlı değiliz biz. Ben ona kota koydum, ambargo koydum. Elimizde imkanlar var diyor. Para var bizde, teknoloji var, Ar-Ge var, enerji var. Orta Doğu'daki enerji rezervlerini büyük ölçüde biz kontrol ediyoruz diyor Amerika. Bunun akabinde diyor demokratik ülkeler olarak bir demokratik ülkeler platformu oluşturalım. Bunu izole edelim. Yani kendi içimizde izole edelim. Kendilerince de otokratik olarak tanımladıkları ülkeleri de içimize almayalım. Onları ekonomik olarak savaş açalım. Onlara teknoloji vermeyelim, para vermeyelim, enerji vermeyelim. Doları da kullanalım. Demokratik ülkeler kendi aralarında bir pazar oluştursun. Avrupa Birliği gibi ve buna da bir madde koyalım. Bunu da bir anlaşmaya bağlayalım, maddelere bağlayalım. Şartlar açık olsun. Şayet açık toplumlar ve modern dünyaya uyum sağlayan demokrasi platformunun emir ve itaatlerine uyan küçük çaplı ülkeleri de aramıza alalım. Uymayanlara da para göndermeyelim. Onlarla bir işimiz olmasın. Onları da aramıza almayalım. Zaten benzer bir yapı var Amerika'da şu anda. FED var mesela. FED faiz arttırdığında veya faizi arttırıyoruz dediğinde orta ölçekli ülkelerde gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkelerden yatırımcılar paralarını çekiyorlar zaten. Şu anda da benzer bir sistem var. Hani bunu biraz daha Avrupa kendi içinde daha kapalı bir platforma dönüştürmek istiyor. İşte burada otokratik yönetim olarak kastettiği de başta Çin zaten. Çin'i aramıza almayalım diyor. Biz kendi içimizde bir pazar oluşturalım. Diğer devletlerle de çok işimiz olmasın aslında. Böyle bir pazar arayışına, böyle bir şeye girişelim diyor şu anda John Biden. Bir taraftan da efendim John Biden'ın bu politikasını gören ki az önce söylediğim gibi uzun yıllar Amerika'nın politikasıdır bu zaten. Bunu gören ülkeler kendi içinde kapanmaya başladı. Her ülke kendi içine döndü, telaşlandı çünkü fiyatlar arttı, gittikçe de artmaya başladı. Kaynaklar azaldı. Şimdilik bu daha başlangıç ülkeler açısından. Özellikle Çin pandemi öncesinde kendi içerisine kapandı. Yatırımları kendi içerisine yapmaya başladı. Çin'in bu yayılmacı politikaları biraz daha kendi içerisine dönmeye başladı. Aslında bütün ülkeler kendi içine dönmeye başladı. Çünkü bu telaşlanan ülkelerin telaşı boşuna değil. Bir gıda krizinin oluşması, bir tedarik zincirindeki aksamaların oluşması her ülkeyi aslında kaosa götürür. Ki geçen yıl biz bunu söyledik, tedarik zincirinde aksama olabilir. Geçen seneki Davos'ta konuşulmuştu zaten. Bundan dolayı diyoruz ki şimdilik bu daha başlangıç. Örneğin dünyanın birçok yerinde, başka yerlerde de göreceğiz bunu, akaryakıt ve gıdadaki fahiş artışlar nedeniyle halk ayaklanmaları kaçınılmaz hale gelebilir. Bildiğiniz üzere efendim İspanya'da tır şoförlerinin ayaklanması öncü olmuştu. Hakeza İran'da Mahsa Amani'nin ayaklanması başörtüsü üzerinden ve kadın meselesi üzerinden gibi görünse de, bunun üzerinden çıkmış gibi görünse de altında, altyapısında akaryakıt fiyatlarındaki ciddi artış var.
Bir arkadaşım bana şunu söylemişti. Biz petrolü üretiyoruz. Yani petrol bizden çıkıyor ama bize pahalıya satıyorlar ifadesini hiç unutmuyorum. Mevcut şartlarda her ülke oturup kara kara düşünmeye başladı. Çünkü vatandaşıyla karşı karşıya gelme noktasına doğru gidiyor ülkeler. Enflasyon süper enflasyona doğru evrilmeye başladı. Para ciddi anlamda sıkıntılı. Dolar zaten yukarıya doğru gidiyor. Döviz borcu olan devletler, şahıslar, şirketler çok zor durumda şu anda. Bir taraftan da ham madde maliyetlerinin artması, ürün maliyetlerinin artması neticesinde birçok küçük çaptaki ülkeler, hatta şirketler dayanamayıp çökebilir bile. Dünyayı, yani bu felaket telalı yapmak istemiyorum ama dünyayı 1929 ekonomik buhranı kadar olmasa da ağır bir buhran bekliyor. Devrim diyemeyeceğim, dünyayı bir ihtilal bekliyor denilebilir efendim. Dünya aslında yeniden yapılanıyor. Dünya yeniden yapılanırken bizim de gerekeni yapmamız lazım. Yeni bir yol haritası lazım bize efendim. Yani mevcut bilinen günü kurtarma politikalarıyla bu iş olmayacak ve bu mesele, bakın, iktidar muhalefet meselesi değil bu. Bu daha üst perdeden incelenmesi, irdelenmesi gereken bir mesele. Bir yol haritası lazım bize, yeni bir yol haritası lazım bize. Dünyayı iyi okumamız lazım. Yani bizim şu anda yaşadığımız iktidar onu yaptı, bunu yapmadığının sonucundan ziyade dünya konjektürünün bizi getirdiği nokta. Evet, onların da yaptıkları yapmadıkları var. Lakin bu ikisinin neticelerini doğru okumamız lazım. Yeni bir yol haritası ve yeni bir şeyler söylememiz lazım vatandaşa. İddialıyım bu konuda. Ayrıyeten de konuşacağız. Şayet yeni şeyler söylemeyen siyasetçiler 2025 itibariyle dünya tarihinde, Türkiye siyasetinde yer alamayacaklar. Yeni şeyler söylemeyenler, artık yeni bir yol haritası belirlenmeyenler, aslında konjektür buna zemin hazırlayacak söylemeyenler olmayacak siyaset sahnesinde aslında. Bunu da gençlere anlatmaya çalışıyorum elinden geldiğince, altını özellikle çizmek istiyorum. Siyaset yapacak olan gençler, yapmak isteyen gençler, dünyayı iyi okumanız lazım. Bugün Amerika yeni bir yol haritası belirledi kendine. Büyük şirketlere üretimi içe kaydırın diyor. Gelin ülkemize baskı yapıyor hatta. Gelin diyor kendi ülkenize. Bir tane çip şirketi vardı. 100 milyar dolarlık yatırımı Amerika'nın içine yapıyor. Şu anda bunun da eksileri var. Lakin Amerika bunun artılarının daha fazla olduğunu düşünüyor. Eksileri dünyaya, yalnız onu da belirtelim. Her ülke kendini düşünmek zorunda. Amerika'da prensip olarak kendini düşünüyor. Bizim de kendimizi düşünmemiz lazım. Yalnız Amerika'nın bu yol haritası ve ekonomiyi, yatırımları içe kaydırmasının neticesi bir ürün çeşitliliği azalır, Ar-Ge azalır, küresel büyüme düşer. Dolayısıyla bunlar eksi yönleri. Yalnız Amerika, dediğim gibi, kendini düşündüğü için çok da büyümeyi önemsemiyor, umursamıyor aslında. Dünya geneline bakmıyor, geriye bakmıyor, geriye kalanına bakmıyor. Yalnız dünyada geriye kalanında, dünyanın geriye kalanında büyük bir boşluk var. İnanmıyor insanlar, dünyadaki düzene artık inanmamaya başladı. Kendi devletlerine karşı bile kırılganlıklar yaşamaya başladı ülke vatandaşları, İran örneğinde olduğu gibi. Hele bu son dünya genelinde yaşanan fiyat artışları ile birlikte enflasyonun gittikçe artmasının neticesinde birçok ülkede aslında kaos başlamış oldu.
Ki bakın efendim, İran'da değil sadece Çin'de de bir kaos başlamaya baş gösterdi aslında. İnsanlar ekonomi olarak bunalmış durumdalar Çin'de. Çin dünyanın aslında deney alanı olmaya başladığı için de orada insanlara karşı uygulanan birçok yaptırımlar insanlar açısından baskı altında hissetme duygusunu da tetikliyor Çin'de. Dolayısıyla halk kendi içerisinde zaten yavaş yavaş bir ayaklanmaya başladı. Ben her fırsatta bunu söylüyorum. Çin'deki bu kaotik yapının neticesinde Çin üçe bölünecek. Çin'deki bölünme daha çok, örnek olarak bunu bu videoya aktarıyorum, daha çok sınıfsal bir bölümü olacak. Bunu ilk söyleyen kişiyim de aynı zamanda. Bunları iyi okumamız lazım efendim. Dünyayı iyi okumamız lazım. Küresel yapıyı iyi okumamız lazım. Kendi içimizdeki kavgaları, anlaşmazlıkları, siyasi tartışmaları, kargaşayı bir kenara, kavgayı bir kenara bırakıp bunu öne almamız lazım. Geleceğimiz için önlem almamız lazım efendim. Birincisi, dünyada enerji krizi baş göstermeye başladı. Şöyle düşünün efendim. Yarın Türkiye'ye doğalgazın gelmediğini düşünün. Bununla ilgili bir tedbir alındı mı? Ne yapılacak? Ne olacak? Mesela muhalefetin bununla ilgili çözümü ne? İkincisi, dünya çok ciddi bir iklim kriziyle karşı karşıya. Biz bundan önce de söyledik. Batı ve güney tarafları aşırı ısınacak. Kuzey taraflarına doğru kaymaya başlayacak yerleşim. Bu göçü de beraberinde götürecek. Ve Türkiye habire göç almaya devam ediyor. Bütün bunların masaya konulup oturulup konuşulması gerekiyor. Bunlar ülkeler açısından önemli konular ve gerçekten hani böyle basite alınacak ve günlük siyasetin malzemesi haline getirilecek konular değil efendim. Haftaya gıda kriziyle devam edeceğiz. Bizimle kalın, hoş kalın, hoşça kalın, esen kalın efendim.